Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağımın halini görüyorsunuz. Her yer perişan vaziyette. Şimdi ne yapıyorum? Kavanozlarımı yıkadım güzelce. Kapakların bir kısmını kaynattım. Bir kısmı kaynıyor. Domates aldım şöyle sütçüden. Bunlar direkt sabah toplamış bahçeden. Böyle yalnız bir gün 2 gün bekletmen gerekiyor dedi sertlerde. Ama ben biberlerimi bir kısmını doğruyordum şimdi. Onun için yapmam lazım. Yumuşaklarını seçeceğim. Sertlerini yarın bir gün o kapya biberli sos yapacağım. Karışık. Şöyle bolcana da peynir aldım. Kaç kilo aldım? Burada 16 kilo var. 4 kilosunu Zeynep'e aldım. Zeynep istedi. 12 kilosu benim. Bunları ben böyle yastıtıp buzluğa atacağım hepsini. Bu bana bir sene rahat gidiyor fazlasıyla. Geçen sene yine bu zamanlarda almıştım. Yeni bitti. Beyaz peynir pek almıyoruz. Bunu daha çok seviyoruz. Gözlemelerde falan, börekte, çörekte bunu da kullanıyorum. Yani arada böyle İzmir tulumu, eski kaşar falan alıyoruz. Bir de şöyle 1 kilo fasulye aldım. Bunu pişiririm yarın bir gün. Belki de bugün pişirebilirim bunu, evet. Şimdi böyle şu domatesleri bir seçeyim. Tabii önce peynirleri kaldırmam lazım. Bir de süt aldım. Sütü ocağa koyacağım. O sırada şurada biberlerimi doğruyordum. Bakın. Başlarını ayıtlıyordum. Bunları doğrayacağım. Öyle beraber yaparız. Şimdi ben dediğim gibi ilk önce şu peynirleri bir ortadan kaldırayım. Peynirleri ortalıktan kaldırdım buzluğa. Domatesleri seçtim. Bunlar biraz sert olanları yarın ya da öbürsü gün yaparım. Şöyle yumuşayan bir kısmı burada, bir kısmını lavaboya aldım. Bu arada Emre de bugün arabanın koltuklarını yıkıyor. Böyle bir kısmı balkonda yıkıyor şu anda. Bir kısmı burada. Balkon, mutfak bugün böyle bu şekilde yoğun. Şimdi şu domatesleri yıkayıp hemen ocağa alacağım. Sütü de bu arada taşırdım. Unuttum onu orada. Peynirleri aradan çıkarayım dedim bir an önce, mutfakta sıcaklar. O bana seneye bu zamanlara kadar rahat yeter arkadaşlar. Geçen sene de aynı şekilde yapmıştım. Hem bu çökerek bereketli oluyor. Peynirde, börekte, her şeyde ben bunu kullanıyorum. Diğer o markette satılan lor hiç sevmem, hoşuma gitmiyor. Öyle biz genel olarak bunu seviyoruz yani hepimiz. Beyaz peynir falan böyle ayda yılda bir alırız. Genelde alırsak da bu İzmir tulumu, eski kaşar falan arada alıyoruz. Nadir değişiklik olsun diye çoğunlukla bunu yiyoruz. Çocuklar da mesela yumurtaya yapıyorum bunu, peynirli yumurta. O şekilde özellikle Efe çok seviyor. Tek başına yemese de o şekilde yiyorlar yani. Okullarına kaşık dökmesi falan yaptığımda içine ekliyorum. Domatesleri de bugün kolaya katacağım. Blender'dan geçireceğim. Elimde tek tek soyup doğramaya uğraşmayacağım arkadaşlar. O şekilde rengi biraz açılıyor ama yapacak bir şey yok. Uğraşasım yok yani. Geçen yıl böyle yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bunu ocağa koyayım. Ondan sonra o fasulyeyi de ayıklayıp bugün pişiririm. Yanına da bir tarhana çorbası yapacağım. Çünkü Ayşe hasta. Hastalık sezonu başladı bizde. Kaç gündür diyorum ki Ayşe artık uzun kollu giy. Yatarken kısa şort atlet de yapıyor. Şortte. Gece zaten üstünü hiç örtmez arkadaşlar. Çok deli yatar. Muhtemelen gece üşüttü. Gündüz üşütmeyeceğine göre havalar güzel çünkü. Şifayı kaptı. Sabah ateşi vardı. Bir duş aldı. Şurup verdim, ateş düşürücü. Uyudu biraz. Yeni uyandı. Onun için bir çorba koyalım ocağa. İyi gelir.
tavayı alalım. Evet, domatesleri şöyle doğradım arkadaşlar kabaca. Bu şimdi iyicene ölsün. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Böyle çok püre gibi de olmayacak. Yani çok taneli de olmayacak. Onu ayarlarız beraber. Şöyle domateslerin o seçtiklerimin hepsini yapmadım. Tencerede oldu. Bir de bunlar bana sert geldi biraz. Yani 2 gün beklerse daha güzel böyle sulanır, yumuşar. O yüzden bugün sadece onu yapacağım. Bunlar 2 gün boyunca burada beklesin. Yarın yapmam. Öbürsü gün bakarım duruma göre. Olmazsa daha öbürsü gün yaparım kesin. Şunlar biraz daha sert bakın. Çünkü sütçü dedi zaten sabah tarladan toplayıp getirdim dedi. 2 gün beklerse iyi olur dedi. Gerçekten de öyle sert şimdi yapmak için biraz. Şöyle kapağını kapatalım. Yanlış tencere seçildi. Neyse ölünce alttan karıştırma. Artık domateslerim şöyle göstereyim. İyicene öldü. Blender'dan çekeceğim. Biberler de kavruldu. Bakın şu kenara aldım. Şöyle. Bir taraftan da fasulyemi doğradım. Ayıkladım. Onu koyuyorum ocağa şurada. Biberi soteleniyor. Evet bakın şöyle çektim. Böyle çok püre gibi de yapmadım tamamen. Bu şekilde. Gayet güzel. Diğer türlü çok çekince de salça gibi oluyor. Şimdi biberlerini ekleyelim. Şöyle karıştıralım. Bu şekilde de biraz kaynasın. Bir 5-10 dakika. Ondan sonra kavanozları alırım artık. Biberi nasıl oldu bakayım. Evet biberi iyi. Bir kısmını ayırmıştım. Çok iyi ki almışım birazını. Bakın şöyle oldu. Bol biberli gibi bile oldu. İçine şimdi bunun azıcık da kaya tuzu atacağım. Böyle bir yemek kaşığı kadar falan. Birazcık da tuz attım. Dediğim gibi böyle bir 2 yemek kaşığına yakın. Hatta tuzluğun ağzını açacağım diye kaya tuzunu şöyle parmağımı kestim. Bant doladım. Hemen tırnağın yanından kestim. Kanıyordu. Şimdi bunu artık alalım. Bir taraftan da fasulye pişiyor. Yani kavruluyor, daha suyunu eklemedim. Şurada da tarhana çorbası yapıyordum. Islattım böyle. Ama ocakta yer yok. Şurada da şimdi bir de üstüme döküp yakarım diye şu melemeni bir ortalıktan kaldırayım. Ondan sonra onu oraya koyarım. Şöyle suyunu hazırladıydım. Tam kaynama aşamasındaydı. Aldım. Vallahi rengi de güzel oldu. Hiç öyle korktum rengi açılır falan diye ama kıpkırmızı. Bir diğer. Şimdi 1, 2, 3. Evet şöyle hepsini güzelce kavanozlayıp kaldıracağım.
kadar eksik kaldı başından. Bir şey olur mu bilmiyorum. İnşallah kapağı atıp ne yapmaz. Şöyle kaç şişe oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12 kavanoz. Tabii ki bu bana az. Şimdi ben bunun üstlerini tekrar kapatacağım bir sofra beziyle daha. Yarın sabah kaldırır yerine koyarım. Şöyle bunlar uyusunlar. Yarın yapmam da öbürsü gün herhalde yaparım. Şuradaki daha bayağı domatesim var zaten. Diyorum ya azını yaptım. Çoğu duruyor. Şimdi şu limonatayı içmeyi unutuyorum. Bak işe daldım. Böyle mutfağım toparlanacak görüyorsunuz. Her yerde bir şey var. Bu kavanozları hiç diğer şeye taşımam tekrar bebeğin banyosuna. Yere bir yere indiririm. Şuraya bir tepsi üzerine örterim. Burada bekler bir gün daha. Ondan sonra o tencere yıkanacak. Lavaboda bulaşık var. Yemek pişiyor bir taraftan. Şimdi tarhanayı da ocağa alırım. Ondan sonra halısını kaldırmıştım buranın şöyle. Bir süpürür siler. Ondan sonra halısını da sererim. Böyle arkadaşlar, Emre de işini bitirmek üzere neredeyse, sadece şu kaldı. Zormuş diyor ya, dedim ben nasıl yıkadım. Ben bu arada içerideki koltukları yıkadım. Şu mutfak sandalyelerini yıkadım. Ondan sonra balkondaki koltukları yıkadım. Perdeler, camlar, duvarlar, dolap işleri, yani her yer elden geçti bu video çekmediğim sürede. Her yeri dip köşe güzel ayrıntılı temizledim arkadaşlar. Şimdi o da balkona işte bu arabanın koltuklarını yıkasın. Ondan sonra balkona bir su dökeriz. Orayı yıkar. Ben de o sırada burayı temizlerim. Bir süpürge tutup sererim halısına. Silerim güzelcine. Öyle. Şimdi ben şu mutfağı hemen bir toplayayım. Yani mutfakta adım atacak yer yok tezgahta. Çok karışık. Bana kolay gelsin. Bir gün sonrasından tekrar merhaba arkadaşlar. Domateslerimi beklettim. Böyle demiştim ya, hafif sert böyle. Bekledi. Çok daha güzel böyle kızardılar. Şurada 2 kiloya yakın kapya biberim vardı. Onları da şöyle çekirdeklerini ayıkladım. Şimdi bunlarla yemeklik sos yapacağım. Şöyle şu tencereme gelişi güzel doğrayacağım domatesleri, kapyaları. İyicene öldükten sonra da ben bunları robottan geçireceğim. Kabuklarını falan soymuyorum. Böyle zahmetsiz, hem de çok güzel oluyor. Kıpkırmızı oluyor rengi. İşte önceki gün menemen yapmıştım. 12 kişiye çıkmıştı ya. Şimdi böyle bir tencerede sos yapacağım. Aslında soslu daha çok yapmak istiyorum ama kapyamaz. Aslında bugün pazar da var. Pazara gideriz. Belki biraz daha domatesim var. Onları yıkamadım. Onları büyük ihtimal kapyayla yine karışık. Çünkü ben daha çok menemen değil de böyle yemeklerde sos olarak kullanıyorum bunu. Mesela bu sosla patates diyorum. Fırın yemeklerine, ondan sonra makarna, pilav, pizza sosu olarak kullanıyorum yani her şekilde. Çok güzel oluyor kışın. Böyle hazırlarken zor geliyor da sonrasında büyük kolaylık kışın. Bir de kışın domateslerin falan tadı bile olmuyor, lezzet olmuyor yani. Şöyle gelişi güzel kaba kaba doğrayacağım hepsini. Şöyle kavanozlarımı tezgaha getirdim arkadaşlar. Zaten kaldırmamıştım. Burada üzerine bir bez örtmüştüm. Şimdi artık bunu da ben blenderdan geçirdim. Bakın. Şu kapağı şöyle alayım bir.
Rengi o kadar güzel oldu ki şöyle çektim, bayağıdır da kaynıyor. Bu kıvam benim için yeterli. Çok çok güzel oldu diyorum ya, kapya koyunca içerisine böyle kıpkırmızı oluyor. Kıvamı da çok güzel oluyor yemeklere. Şimdi artık ben bunu kavanozlayacağım. İçerisine biraz da kaya tuzu attım. Artık sıçrıyor. Altını da kısayım. Hatta altını tamamen kapatıyorum artık. Şöyle yaklaştırayım. Önce 3-4 gün kullanıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Yani kullanacağın yemeğin miktarına göre değişiyor da tabi. Yani 3-4 gün kalsa da buzdolabında açıldıktan sonra hiçbir şey olmuyor. Şöyle ay düşme. Hadi bismillah. Evet, böyle sofra bezimi ayarladım yine. Hemen bunları diziyorum yan yana. Evet, şöyle son tencereyi de ocağa aldım arkadaşlar. Bunu menemen yapacağım. Şöyle de biberlerini de doğradım. Bunu yine ayrı bir tencerede soteleyip onu blenderdan çektikten sonra ekleyip aynı bir önceki yaptığım şekilde yapacağım. Şimdi 12-12-24 kavanoz oldu. 12'si sos, 12'si menemen. Bundan da bir 10 kavanoz falan çıkar sanırım. Çok dolu değil. 10, 20, 30, 34 falan ediyor. Bir böyle 5-6 kilo domatesim kaldı. Onun birazını, yarısını yemek için ayırırım böyle salataya falan. Bir 2-3 kilosunu kullanırım. Onun üstüne biraz da böyle kapya biber eklerim yine. Yani 5-6 kavanoz da daha ondan çıkarırım, yeter. Böyle zor oluyor ama kışında elinin altında güzel oluyor yemeklere falan, ben seviyorum. Tek seferde yapsaydım iyi olacaktı ama işte domatesin böyle sert geleceğini hesaba katmadım, düşünmedim. Biberleri de böyle ayıklamıştım. Bir kısmını önceki gün, bir kısmını bugün hallettim inşallah. Pazardan gelince de o kalan domatesi ekler hemen yaparım. Bugün artık menemen sos işini bitiririm. Tam da tahmin ettiğim gibi 10 kavanoz çıktı arkadaşlar. Şöyle 2 tanesini 1 kiloluk kavanozlara koydum. Gerisi küçük. Şimdi bunların üstünü örteyim. Burada da kapanışı yapayım arkadaşlar. Parça parça olmasın dedim. Böyle bunu da yaparken size çekeyim dedim. Umarım keyifle, severek izlemişsinizdir. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi yorumlarda bekliyorum. Hoşça kalın.